Bakım onarım serimizin bu bölümünde Jetta'nın periyodik bakımını yapacağız. Araç 1.6 TDI motora sahip 224.000 kilometrede. 10.000 kilometre önce periyodik bakımı yapılmış ve hiçbir sorun olmadığı, güvenli bir şekilde kullanılabileceği söylenmiş. Aracımızın yol bilgisayarında park lambaları ile ilgili bir arıza mevcut ve servis bakım uyarısı mevcut. Araç manuel vites 1.6 TDI. Aracın yol bilgisayarının gösterdiği verilerde anormal bir durum olup olmadığını kontrol ediyoruz ve motorun çalışmasında herhangi bir anormallik olup olmadığına hızlıca bir göz atıyoruz. Egzozdan duman atma, sarsıntılı ve gürültülü çalışma gibi bir durum yok. Sadece gaz pedalına basıldığında motorun aşırı hareket etmesi dikkatimi çekti. Aracımızı kaldırdığımızda gerekli kontrolleri yapacağım. Aracın tekerleri yere basıyorken direksiyonu hafif sağa ve sola hareket ettirerek rot kollarında veya rot başlarında boşluk olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu hareketi yaptığınızda boşluk hissi ve ufak bir vurma ya da tıkırtı duyuyorsanız rot başında veya rot kolunda bozulma olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi aracımızın kaputunu açıp bakım öncesi kontrollerimizi yapabiliriz. Genel olarak kirli bir motorla karşılaştık. Pek bakım yapılmış gibi görünmüyor açıkçası. Önceki bakımda mazot filtresi değiştirilmiş. Bu sebeple bu bakımda mazot filtresini değiştirmeyeceğiz. Her iki bakımdan birinde değiştirebilirsiniz. Hem pahalı bir filtredir hem de araçtaki diğer filtrelere göre daha geç kirlenir. Burada çok tehlikeli bir durum var. Araca Amerikan Park modülü bağlanmış ve kötü bir bağlantı yapılmış. Aküden direkt ince kablolar ile bir sigorta bile kullanmadan yanlış bir bağlantı yapılmış. Bu aracınız için yapabileceğiniz en kötü şeydir. Belki sinyal lambalarının sürekli yanması göze güzel görünebilir. Ama bu şekilde bir bağlantı aracınızın komple yanmasına sebep olabilir. Gördüğünüz gibi artı ve eksi kutuplara ince birer kablo bağlanmış ve kablolar açıkta duruyor. Bu durumda kablolar zedelenip kısa devre yaparsa sistemi koruyacak bir sigorta olmadığı için yangın çıkma ihtimali son derece yüksektir. Bu aracı bu şekilde bakımdan geçiremeyiz. Bu Amerikan Park modülünü söküp tesisatı orijinal haline getireceğim. Aracımızın motor üstü dekor kapağını çıkartıp kontrollerimize devam ediyoruz. Gözle kontrol bakım öncesi en önemli aşamadır. Enjeksiyon soketleri, mazot ve yağ kaçakları, elektrik tesisatındaki sorunlar bu kontrol aşamasında dikkatimizi çekebilir. 224.000 kilometrede bir motor olmasına rağmen görünürde neredeyse pek bir sorun yok. Ufak terlemeler ve ufak yağ kaçakları var ama bunlar yanlış yağ seçiminden kaynaklı sorunlar olabilir. Aracınızın motoru için doğru motor yağını seçtiğinize emin olmanız gerekir. Doğru yağ seçimini birazdan göstereceğim. Şimdi bakım öncesi kontrollerimize devam edebiliriz. Motor sıcaklığımız biraz düşmeye başladığında genleşme kabını açıp motor soğutma sıvısını kontrol edebiliriz. Bu kabı motor sıcakken kesinlikle açmayın. Kapalı çevrim bir soğutma sistemi olduğu için motor sıcak olduğunda genleşme kabında basınç oluşur. Kapağı açtığınızda sıcak sıvı yaralanmanıza sebep olabilir. Dikkatli bir şekilde kapağı açıp soğutma sıvısının kontrolünü yapıyorum. Bizim için en önemli durumlardan biri soğutma sisteminin durumudur. Eğer genleşme kabında pas veya yağ varsa araçta bakımdan daha önemli sorunlar var demektir. Mutlaka soğutma sıvısının antifriz olması gerekir ve soğutma sıvısının belirli periyotlarda yenilenmesi gerekir. Bazı araçlarda bu 4 ila 6 yıl aralığındadır. Bu araçta soğutma sıvısı mevcut ancak donmama özelliğini kaybetmiş durumda olduğunu söyleyebilirim. Su sıfırın altında donar ve motorun zarar görmesine sebep olur. Ayrıca su paslanma için çok uygun bir zemin hazırlar. Bu sebeple antifriz mutlaka olmalıdır. Antifrizin donma ve kaynama dereceleri daha yüksektir ve paslanma yapmaz. Bu sebeple motorda mutlaka iyi durumda bir soğutma sıvısı olması gerekir. Bu araçta şu an soğutma sistemi idare eder durumda. Havalar soğumaya başlamadan önce antifriz değişimi yapılması gerekir. Bakım öncesi kontrolümüze fren hidrolik sıvısının kontrolü ile devam edebiliriz. Fren hidrolik haznesinin kapağını açıyoruz ve fren hidroliğinin nem oranını ölçeceğiz. Fren hidroliği yapısı gereği havadaki nemi bünyesine çeker ve içerisine hapseder. Frenler pistonların sıkıştırılması mantığıyla çalışır ve pistonları sıkıştırmak için fren hidrolik sıvısı kullanılır. Bu sıkıştırma aşamasında fren hidroliği ısınır. Bünyesine nemi çeken fren hidroliğinin ısıya dayanımı ve kaynama noktası düşer. Bu sebeple nem oranı yüksek olan fren hidroliği sıvısı değiştirilmelidir. Ayrıca nem oranı yüksek fren hidroliğinde zamanla fren sisteminin korozyona uğrama ihtimali de yüksek olur. En önemlisi nem oranı yüksek fren hidrolik sıvısı eskisi kadar iyi bir sıkıştırma yapamaz ve kaliperlerin disklere uyguladığı kuvvet azalır.
Bu durumda aracınızın frenleri eskisi kadar iyi tutamaz. Belirli periyotlarda fren hidrolik sıvısının kontrolü ve değişimi yapılması gerekir. Bu araçta fren hidroliğinin durumu pek iyi değil. En kısa sürede fren hidroliğinin değiştirilmesi gerekir. Kanalımda bununla ilgili detaylı bir video paylaşacağım. Sırada akü ve alternatör kontrolümüz var. Bunun için bir avometre kullanarak motor çalışmıyorken aküyü ölçüyoruz. Sağlıklı bir akü ortalama 12.6 volt ve üzeri değer verecektir. Motoru çalıştırıp yeniden aküyü ölçtüğümüzde 13.8 volt gibi bir değer okumamız gerekir. Araç çalışıyorken aküyü şarj edecektir. Bu durumda akü ve alternatörde sorun yok diyebiliriz. Aracımızın fren disklerini, fren balatalarını ve lastikleri her bakımda mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Fren disklerinde oluşabilecek bir çatlak çok büyük sorunlara sebep olabilir. Hızlı bir şekilde fren disklerini ve balatalarını kontrol ediyorum. Ön diskler ve balatalar yeni ama arka fren diskleri ve balataları çok kötü durumda. Şimdi ise aracımızı kaldırıp bakıma hazırlamamız gerekiyor ve aracın alt tarafında bakım öncesi kontrollerimizi yapacağız. Bu aracın net ağırlığı 1392 kilogram. Bu durumda aracın yerle bağlantısını kesmek için 3 tonluk bir hidrolik kriko fazlasıyla iş görecektir. Yine de bir krikoya güvenmek yeterli olmaz. Krikolar sadece aracı kaldırmak içindir. Havada tutmak için değil. Aracı havada tutmak için 3 tonluk kriko standları kullanacağım. Aracımızı rahat çalışabileceğimiz bir yüksekliğe getirdik ve kriko standları ile güvenli bir çalışma alanı oluşturduk. Şimdi aracımızın alt tarafında bulunan karter muhafazamızı sökmek için gerekli olan malzemeleri ayarlayalım. Karter muhafaza plastiğini yerinde tutan cıvatalar ve vidalar var. Bunları rahat sökebilmek için bir şarjlı el matkabına 10 mm lokma ve yıldız tornavida uçları takabileceğimiz bir dönüştürme aparatı takarak hızlı ve rahat bir şekilde karter muhafaza plastiğini yerinden söküp çıkartıyoruz. Bakım öncesi kontrollerimize devam edebiliriz. Genellikle bakım yaparken bu kontrolleri yapmadan yağ değişimi yapılıp bitiriliyor. Periyodik bakım yağ değişimi yapmak demek değildir. Burada sol aks körüğünde bir yırtık tespit ettim. Araç tam tur dönüşlerde ön tarafta bir tıkırtı sesi şikayeti vardı. Bu tıkırtının kaynağı sol aks körüğündeki yırtıktan dolayı aks başının bozulması anlamına geliyor. Bu aks başını söküp kontrolleri yapacağız. Büyük ihtimalle körük değişimi için geç kalındı ve aks kafası komple değişecek. Ön düzen ve kauçuk parçaların kontrolünü her bakımda mutlaka yapmamız gerekiyor. V kayışı trigger kayışından daha önce yıpranır. V kayışında bir yıpranma gözlemlersek trigger kayışının da yakın zamanda sorun çıkaracağını tahmin edebiliriz. Kayışın iyi durumda olduğu görünüyor. Sistem kaçaklarının kontrolünü de hızlı bir şekilde yapalım. Sağ aksın iç tarafında bir yağ görüyorum. Ama bu yağ aksın içindeki yağ değil. Sanırım aksın üzerine yukarıdan akmış olabilir. Aracın arkasına doğru biraz daha ilerleyip kontrollerimize devam ediyorum. Sol aksımızın körüğündeki yırtılmayı daha iyi görebilirsiniz. Salıncak burçlarında da yıpranma olduğu dikkatimi çekiyor. Ayrıca şanzıman takozunda da yırtık var. Bu takoz epey yıpranmış durumda. Motora gaz verdiğimizde veya vites değiştirdiğimizde oluşan sarsıntının sebebi bu. Sağ taraftaki salıncak burçlarında da yıpranma var. Salıncak burçlarının sorunlu olmasını dur kalk yaptığınızda fark edebilirsiniz. İleri geri hareket edip ses yapacaktır ve bu durum sürüş konforunu çok kötü etkiler. Aksın üzerine akan yağın kaynağını bulduk. EGR sistemi veya turbo üzerinde bir yağ kaçağı olabilir. Bunun sebebi yine yanlış yağ kullanımı olabilir. Bu sistemler ince kanallar ile yağlanır ve yanlış yağ kullanımı kanalları tıkayabilir, o-ringlere zarar verebilir ve yağ kaçaklarına sebep olabilir bu durum. Bu kısmı temizleyip aracın bakımını bitireceğim. Bir süre sonra kontrol için tekrar aracı kaldırıp bakacağım. Bu kaçağın aktif bir kaçak olup olmadığını bu sayede tespit edebiliriz. Fren kaliperleri ve sistem kaçaklarını kontrol ettikten sonra motorun bakımına geçebiliriz. Jette için orijinal olduğuna emin olduğum MAN filtreler satın aldım. Motor yağı için ise istediğiniz bir markanın yağ seçici web adresine giderek aracınızın bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Üretici firmalar aracınıza en uygun yağ modelini size sunar. Her motor yağı her araç için uygun değildir. Bu sebeple doğru motor yağını seçtiğinize emin olmanızda fayda var. Aracımız 2013 model 1.6 TDI 77 kW motora sahip. Motul yağ seçici web sayfasında bu motor için tavsiye edilen en uygun yağ Motul Specific 504-507 uygunluğuna sahip 530 yağ modelidir.
Motor yağını satın alırken orijinal ve yetkili bayiden satın alın. Ne yazık ki bu tarz ürünlerin sahte olanları piyasada çok var ve gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız. Aynı durum filtreler için de geçerli. Bu tür ürünleri satın alırken fiyatlarına göre bakıp almayın. Pahalı olan da sahte çıkabilir. Orijinal olduğuna emin olmanız gerekir. Bunun için bu işte gayet tecrübeli olmanız gerekiyor. Yeniden aracımızın yanındayız. Motor bloğu elimizi yakmayacak kadar soğumuş. Aracın motoruna engine flush atacağım. Bu tür motor içi temizleyici ürünler kullanmadan önce karter tapasını ve yağ filtresini sökebildiğinize emin olun. Engine flush ürünleri motor yağının tutunabilme özelliğini çözerek daha akışkan olmasını sağlar ve yağ boşaltıldığında motorun içerisinde eski yağdan pek bir birikinti kalmaz. Ben Würth'ün motor iç temizleyici ürününü kullanacağım. Biraz çalkalayıp motorun yağ doldurma haznesinden içeriye döküyoruz. Aracı yaklaşık 10 dakika kadar rölanti devrinde çalıştırıyoruz ve bu esnada gaz vermiyoruz. Bu sayede temizleyici ürün motor yağına iyice karışıp yağın çözülmesini sağlayacaktır ve motor bloklarına temas ettikçe eski yağın kalıntılarını çözecektir. Eğer karter tapası sıkışmışsa veya yağ filtresini sökemiyorsanız içerisine engine flush doldurduğunuz aracınızı kullanarak bir yere götürmeyin. Yağın tutunma özelliği azaldığı için motorda ciddi aşınmalara sebep olabilir. Bu ürünü aracın motoruna doldurduktan sonra en fazla 10 dakika rölanti devrinde çalıştırabilirsiniz. Daha fazla çalıştırmak veya gaz pedaline basmak motorda aşınmalara sebep olabilir. 8 dakikadır motor rölantide çalışıyor ve motor sıcaklığı 65 dereceye ulaştı. 2 dakika daha çalıştırıp stop edip soğumasını bekleyeceğiz. Motorun sıcaklığı ortalama 45-50 dereceye düştüğünde motor yağımızı boşaltabiliriz artık. Motor yağı çok sıcakken karter tapasını asla açmayın. Motor yağı mekanik parçaların yağlanması dışında motordaki sıcaklığı emerek bir soğutma görevi de görür. Motor sıcakken yağı boşaltırsanız motorun ısısı yükselmeye devam eder ve motor zarar görebilir. Sıcak yağı boşaltmak sizin yaralanmanıza da sebep olabilir. Motor çok soğukken motor yağını boşaltmak da doğru değildir. Sıcaklık düştükçe motor yağının yoğunluğu artar ve daha az akışkan hale gelip çok daha fazla motor bloklarına tutunabilir. Soğuk motordan yağ boşalttığınızda tam olarak motordan dışarıya süzülmesi günler sürebilir ve eski yağ tam boşalmadan yeni yağ doldurursanız yeni yağ kısa süre içerisinde kirlenecektir. Motor sıcaklığı doğru derecedeyken motor yağı boşaltılır ve filtreler değiştirilirken karter tapası açık bırakılarak motor bloklarındaki eski yağın süzülerek dökülmesine imkan verilir. Motor yağı belirli bir ısıda son derece akışkan olur ve hızlı bir şekilde motordan dışarıya süzülebilir. Kullandığımız motor içi temizleyici ürün sayesinde motor yağı neredeyse su gibi bir kıvam alacaktır ve işimizi daha da kolaylaştıracaktır. Aracımızın motor yağı kapasitesi 4.3 litre. Karterin altına en az 5 litrelik bir kova koyarak eski yağı boşaltabilirsiniz. Eski yağımız boşalırken biz de araç üzerinde yapmamız gereken işlemleri halledebiliriz. Öncelikle aracın üzerinde bomba gibi bekleyen Amerikan Park modülünü söküp tesisatı eski haline getirmek istiyorum. Amerikan Park modülü bağlanırken sinyallerin kabloları kesilir ve araya tesisat çekilir. Amerikan Park modülünü söktüğümüzde sinyallerimiz ve farlarımız çalışmayacaktır. Doğru kabloları doğru yerlerine birleştirerek tesisatı eski haline getirmeliyiz. Sırada hava filtremizin değişimi var. Motor yağımız süzülmeye devam ederken filtrelerimizi değiştirebiliriz. Hava filtresinin kutusunu tutan vidaları ve cıvataları sırasıyla söküyorum. Hava filtre kutusunun kapağını sökmek için küçük bir lokma takımı veya şarjlı el matkabı kullanabilirsiniz. Şarjlı vidalama veya el matkabı kullanırken vidaları yalama yapmamaya özen gösterin. Eğer bu aletleri kullanmakta iyi değilseniz lokma takımı ile yavaşça açmanız daha iyi olacaktır. Şarjlı el aletleri vidayı veya yuvasını kolayca yalama yapabiliyor. Eski filtremizi çıkartıp filtrenin haznesini güzelce temizliyoruz. Hava filtresi dışarıdaki tozların motorun yanma odasına emilmesine engel olur. Eğer iyi bir filtreniz yoksa tozlar ve yabancı maddeler motor tarafından emilir. Bu da kısa sürede motorun hızlı bir şekilde zarar görmesine sebep olur. Her periyodik bakımda hava filtresini kaliteli bir filtreyle mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Yeni hava filtremizi yerine taktık ve hava filtresi kutusunda veya hortumlarında sorun olup olmadığını kontrol ediyorum. Burada hiçbir sorun yok. Sırada yağ filtremiz var. Yağ filtremizi sökmek için bu kısımda hortumları tutan braketi söküp kenara alıyoruz.
Yağ filtresi de her periyodik bakımda mutlaka değiştirilmelidir. Yağ filtresi en kolay sökülüp değiştirilen araçlar sanırım Volkswagen'in araçları. Bir iç filtreye sahip olan TDI motorların yağ filtresini değiştirmek için sadece lokma takımı kullanmak yeterli oluyor. Gevşettiğimiz yağ filtresi kapağını elimizle yerinden çekip çıkartıyoruz. Yağ filtresinin içi yuvada kaldı. Sanırım geçen bakımda yerine düzgün takılmamış olabilir veya yan sanayi bir filtre kullanılmış olabilir. Eldivenlerimizi takıp yağ filtremizi yuvasından çıkartalım. Eski filtremiz epey kötü durumda. Şimdi yeni filtremizi kutusundan çıkartabiliriz. Güzel kaliteli bir filtre aldım ve filtre ile birlikte O-ring takımı da geliyor. Bu O-ring takımı yağ filtresinin kapağında bulunan O-ringlerin yerine takılacak. Bakımlarda genelde bunlar değiştirilmez, yeni filtre direkt takılır. Bu O-ringleri değiştirmekte fayda var. Küçük bir düz tornavida ile kolayca değiştirebiliriz. Yağ filtresinin kapağını temizleyip yeni motor yağı ile yağlamalıyız. Bu sayede hem O-ringler daha dayanıklı olacaktır hem de eskilerini söküp yerlerine yenilerini takarken yeni O-ringler zarar görmeyecektir. Yağ kapağı üzerinde 3 adet O-ring conta bulunuyor. 2 adet küçük, 1 adet büyük O-ring contası var. Eski contaları çıkartıp yerlerine yeni contalarımızı takıyoruz. Bu işlem en fazla birkaç dakikamızı alacak bir işlem olmasına rağmen çoğu zaman yapılmadan yeni filtre takılıyor. Yeni O-ringler olası kaçakların önüne geçecektir. Büyük olan contamız ise yağ kapağının dışına olacak kaçakları önlemek içindir. Yağ filtre kapağında yağ kaçağı görürseniz bu çoğu zaman filtre kapağı tam sıkılmadığı için değil, O-ring contası değiştirilmediği içindir. Zaten yağ filtresi kapağı 25 Nm tork ile sıkılıyor. Bu da ortalama 2,5 kilogram sıkma gücüne denktir ve elinizle bile bu sıkılığı neredeyse elde edebilirsiniz. Contalarımızı ve filtremizi kapağın üzerine yerleştirdik. Yeni filtremizi ait olduğu yuvasına takıp elimizle sıkabildiğimiz yere kadar diş kaptırmadan sıkmamız gerekiyor. Ardından lokma takımı kullanarak kapağı iyice sıkıştıracağız. Söktüğümüz hortum tutucu braketi de yerine geri takıyoruz. Yağ filtremizin değişimini de tamamladık. Sırada polen filtremiz var. Polen filtresi sağ ön yolcu tarafında bulunur. Döşemeyi ve kapağını dikkatli bir şekilde çıkartıp filtreyi kolayca dışarı çekerek çıkartabiliriz. Sanırım bu filtre önceki bakımda değiştirilmemiş. Oldukça kirli durumda. Polen filtresi hava filtresine göre daha geç kirlenebilir. Yine de bakımlarda bu filtreyi değiştirmek kendi sağlığınız için çok önemlidir. Polen filtresi haznesini nemli bir bezle güzelce temizleyebilir, antibakteriyel klima kanal temizleyici kullanarak mikropları öldürebilirsiniz. Yeni filtremizi kutusundan çıkartıp yerine takıyorum. Bu işlemi tek elle yapmak biraz zor. Filtreyi yerine takıp kapağını kapatacağım ve döşemesini yerine geri takacağım. Aracın üzerinden çıkardığımız eski filtrelerimizi kutularına geri koyup kenara ayırıyorum. Bu filtreler kağıt bazlı olduğu için geri dönüşüme uygundur. Doğaya mümkün olduğu kadar en az zararı vermeliyiz. Filtre değişimlerimizi tamamladık. Karter tapamızı yerine geri takıp yeni yağımızı doldurabiliriz artık. Eski yağımızı da belediyelerin atık yağ toplama hizmetine teslim edebilirsiniz. Bu eski yağlar da geri dönüşüm için uygundur. Bu atık yağları asla kanalizasyon sistemine akıtmayın. Toprak veya başka bir alana boşaltmayın. Sobada yakmayın. Çevreye oldukça zararlıdır. En doğrusu geri dönüşüm yapılmasıdır. Tabii ki artık bir daha motor yağı olarak kullanılmayacak. Ama farklı formlara dönüştürülerek farklı alanlarda kullanıma uygun olacaktır. Karter tapamızı kapatıp sıkılığından emin oluyoruz. Karter muhafaza plastiğimizi de kapatıp yağ dolum işlemine geçebiliriz artık. Temiz bir huniyi yağ dolum kapağını açıp yerine yerleştiriyoruz. Kullanacağımız motor yağını açıp yavaşça dolum işlemini yapacağız. Bu araç yağ filtresi değişimiyle birlikte toplamda 4,3 litre full sentetik motor yağı kullanıyor. Bizim kullanacağımız yağ kutusu 5 litrelik ve üzerinde seviyesi görünüyor. Kutunun içinde 700 mililitre kalıncaya kadar kontrollü bir şekilde yağ dolum işlemi yapacağım. Motor çalıştırıldığında karterdeki yağ motorun yağ kanallarına basılır ve karterdeki yağ miktarı azalır.
Motor yağını eksik doldurursanız yağ pompası karterin dibinden yağ çekmekte zorlanabilir. Bu durumda yağ kanallarına yeterli miktarda yağ basılması zorlaşır ve motorda aşınmalar oluşabilir. Motora fazla miktarda yağ doldurursanız da yağ basıncının artmasına ve keçelerin, contaların, o-ringlerin patlamasına, yağ kaçaklarına sebep olabilirsiniz. Bu sebeple motora uygun miktarda yağ dolumu yapılması gerekiyor. Motorun cinsine, yapısına göre değişiklik gösterebilir ama aşağı yukarı 100 mililitre civarında bir hata payınız var. Yağ çubuğundan ölçerek motor yağını minimum ve maksimum seviyeleri arasında tutmalısınız. Motor yağını ölçmeden önce motoru çalıştırıp yağ filtresinin yağ ile dolmasını bekleyin ve stop edin. Yağ filtresi 200 mililitre civarında bir yağ haznesinde tutabilir. Araç düz bir zemindeyken yağ çubuğu karterdeki yağ miktarını bu sayede doğru gösterecektir. Kontrollü bir şekilde yağımızı doldurduk ve miktarın doğru olduğuna emin olduk. Şampuanlı cam suyu katkısını cam suyu doldurma haznesine boşaltıp üzerine temiz su ekliyorum. Kış aylarında mutlaka antifrizli cam suyu kullanmalısınız. Havalar sıcak olduğu için şimdilik konsantre bir ürün işimizi görecektir. Cam suyu haznesine sadece su doldurmayın. Mutlaka şampuanlı bir su olmasında fayda var. Sadece su kullanırsanız sileceklerin camı çizmesine sebep olabilir. Sırada motor temizliği var. Motoru bu halde bırakarak bakım işlemini bitiremezdim. Hızlı bir şekilde temizlemek istiyorum. Temizlik işlemi için saf su ve motor temizleme solüsyonu kullanacağım. Bir detay fırçası ile ulaşılması zor kirleri çözebiliriz. Temizlik işleminde soketlere ve beyinlere zarar vermemeye özen göstermeliyiz. Bazı kısımları sıvı temasından mutlaka korumamız gerekiyor. Motor temizliği işleminin sonunda temiz görüntüyü korumak için yüzeyi silikon sprey ile kaplayacağım. Hem motorun daha temiz ve parlak görünmesini sağlayacak hem de çok daha uzun süre kirlenmeden temiz kalmasını sağlayacaktır. Motor temizliğimizi bitirdik. Şimdi aracın yol bilgisayarında servis bakım uyarısını sıfırlamamız gerekiyor. Servis uyarısını sıfırlamak için kontak anahtarımızı takıyoruz ve birinci seviyeye getiriyoruz. Servis hemen uyarı ekranında yol bilgisayarı kolunda üst düğmeye basılı tutuyoruz. Bir süre sonra ayarlar menüsü açılıyor ve bu menüde alt düğmeye basarak servis alt menüsüne geliyoruz. Ok tuşuna basarak menüye giriyoruz ve sıfırla seçeneğine alt düğmeye basarak geliyoruz. Yeniden ok tuşuna basarak giriş yapıyoruz. Servisi sıfırlamak istiyor musunuz sorusunda tamam seçeneğinin üzerine ok tuşuna basarak servis bakım uyarısını sıfırlamış oluyoruz. Bu sayede araç bakım yapılan kilometre ve zaman bilgisini hafızasında tutarak sonraki bakım zamanı geldiğinde araç kullanıcısını bilgilendirecek. Bakım öncesi kontrollerde tespit ettiğimiz aks körüğü sorunu için bir aks başı aldım ve sol aks başını yenisiyle değiştirdim. Bununla ilgili daha sonra detaylı bir video paylaşacağım. Aracın çalışmayan kornasını da yenisiyle değiştirdim. Arka tarafta yanmayan park ampullerinin yenisini takıp göstergedeki uyarı ışıklarından kurtulduk. Aracın göstergesinde şu an hiçbir uyarı kalmadı. Jetta aracımızın periyodik bakımını tamamladık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için kanala abone olabilir, videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.